Herkese merhabalar. Bugün sizlere Anadolu'nun batısında yaşamış olan Lidyalılar hakkında bilinmeyen ve şaşırtıcı 13 gerçeği anlatacağım. Lidyalılar tarihte ilk defa parayı bulan uygarlık olarak bilinir. Ama bunun yanında birçok alanda etkileyici gelişmelere imza atmış bir medeniyettir. Lidyalılar zenginliği, sanatı, kültürü, mimariyi ve teknolojiyi bir arada yaşamış ve tarihe damga vurmuştur. Peki Lidyalılar hakkında neler biliyoruz? Bu videoyu izledikten sonra Lidyalılar hakkında hiç duymadığınız bazı gizemlerden haberdar olacaksınız. Kanalımıza abone olup bizi desteklediyseniz videoya geçebiliriz. İyi seyirler. 1 numara. Para birimini bulmaları. Altın ve gümüş rezervlerinin zengin olduğu Lidya'da M.Ö. 580 yılı civarında Kral Krezus döneminde bu madenlerin işlenmesi önemli bir dönüm noktası olmuştur. Lidyalılar altın ve gümüşün karışımı olan elektron adı verilen bir madeni para basmışlardır. Bu madeni para kolay taşınabilir ve saklanabilir özellikleriyle ticaretin gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır. Lidya'da basılan bu ilk paralar tarih boyunca takas ve ticarette büyük bir devrim yaratmıştır. Elektron sikkeleri metal değerlerinin standartlaştırılmasını sağlamış ve takasın daha hızlı, güvenli ve standart bir şekilde yapılmasını mümkün kılmıştır. Sikkelerin bu özelliği sayesinde Lidya sınırlarını aşarak diğer bölgelere de yayılmıştır. Lidya'da başlayan para kullanımı kısa sürede Anadolu'nun dışında Akdeniz'e ve çevredeki diğer uygarlıklara da yayılmıştır. Bu ekonomik ilişkilerin genişlemesine ve farklı toplumların ticarette daha organize bir yapıya geçmesine katkıda bulunmuştur. Lidyalıların bu icadı para ve ticaretin evriminde önemli bir kilometre taşı olmuş ve dünya çapında ekonomik ilişkilerin şekillenmesine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. 2 numara. Sardis kenti. Sardis, Lidya Krallığı'nın önemli bir şehriydi ve zengin altın yataklarıyla tanınmıştı. Lidya Krallığı'nın başkenti olan Sardis, ekonomik açıdan büyük bir merkezdi. Şehir tarihi açıdan da oldukça dikkat çekiyordu. Artemis Tapınağı Sardis'in en önemli yapılarından biriydi ve antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilirdi. Bu tapınak Artemis'e adanmıştı ve muazzam büyüklükteydi. O dönemde yapı teknikleri ve mimari açısından büyük bir başarıyı temsil ediyordu. Sardis, doğal afetlere karşı tedbirler almış bir şehirdi. Özellikle deprem gibi doğal felaketlere karşı önlemler geliştirmişlerdi. Ayrıca su yolları, sulama sistemleri ve köprüler gibi altyapı çalışmalarıyla şehirdeki yaşam kalitesini arttırmışlardı. Bu sistemler tarımı desteklemek ve su ihtiyacını karşılamak için oldukça etkili bir şekilde kullanılıyordu. Köprüler de Lidyalıların uzmanlık alanlarından biriydi ve Sardis bu alanda da dikkat çekiyordu. Taş ve ahşaptan inşa edilen köprüler şehrin hem ticaret hem de ulaşım açısından önemli bir parçasıydı. Sardis, Lidya medeniyetinin zenginliğini ve teknolojik gelişimini yansıtan önemli bir merkezdi. Kentin sahip olduğu yapılar ve altyapı döneminin ileri düzeyde bir medeniyet varlığını göstermekteydi. 3 numara. Kral Krezus ve zenginliği. Lidya'nın en ünlü kralı Krezus adıyla özdeşleşmiş büyük bir zenginlik ve ihtişam sembolüydü. O dönemde Krezus'un zenginliği deyimi onun refahı ve servetiyle özdeşleşmişti. Krezus, Lidya krallığını altın sikkelerin basımı konusunda önemli adımlar atmış ve böylece devlet hazinesini büyük ölçüde arttırmıştı. Krezus, altın ve gümüş madenciliği konusunda büyük bir ilerleme sağlamış ve bu madenlerden elde edilen geliri devletin ekonomik gücünü arttırmak için kullanmıştı. Bu durum Lidya'nın zenginlik ve refahının temel nedenlerinden biriydi. Aynı zamanda Krezus sanata, kültüre ve eğitime de büyük destek vermişti. Şehirlerde yapılan mimari çalışmalar, tapınakların inşası ve sanat eserlerinin üretilmesi Krezus döneminde büyük bir gelişme göstermişti. Bu dönem Lidya kültürünün zenginleştiği ve sanatsal ifadelerin çeşitliliğinin arttığı bir dönem olarak bilinir. Eğitime verilen destek Lidya'nın o dönemde bilimsel ve entelektüel anlamda gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu Lidya'nın sadece ekonomik alanda değil, aynı zamanda kültürel ve entelektüel anlamda da zenginleştiği bir dönemi ifade eder. Krezus'un liderliği altında Lidya Krallığı zenginlik, sanat, kültür ve eğitimde büyük adımlar atmış, aynı zamanda bu gelişmeler Lidya tarihinde önemli bir dönemi temsil etmiştir. 4 numara. Giysilerinde işlemeler. Lidyalılar giysi ve işleme sanatında olağanüstü bir ustalığa sahipti.
Giysi işleme, toplumun sosyal yapısını yansıtan ve bireylerin statülerini belirleyen önemli bir unsurdur. Altın ve gümüş ipliklerle yapılan işlemeler, giysilere zarafet ve zenginlik katarak kişilerin statülerini açıkça ortaya koymayı amaçlardı. Özellikle soyluların giysileri detaylı ve gösterişli işlemelerle süslenirken, bu durum onların sosyal statülerini belirlemede yardımcı olurdu. Aynı zamanda işlemelerde kullanılan motifler ve desenler, Lidyalıların sanatsal yeteneklerini ve zanaat becerilerini gösteriyordu. Renk seçimi de o dönemde Lidyalılar arasındaki sosyal ayrımları belirlemekte önemliydi. Beyaz giysiler genellikle soylu kesime aitken koyu renklerde daha çok köylüler veya daha alt tabakadaki insanlar tarafından tercih edilirdi. Bu renk ayrımı o dönemdeki toplumsal hiyerarşiyi vurgulayan bir göstergedir. Giysiler kişinin statüsünü ve sosyal konumunu belirlemede önemli bir rol oynar ve toplumsal sınıf farklarını açıkça ifade ederdi. 5 numara Edebiyat ve şiir. Lidya kültürü zengin bir edebiyata ve şiir geleneğine sahipti. Lidyalılar aşk, doğa, tanrılar ve günlük yaşam gibi konuları işleyen şiirler kaleme almışlardır. Bu şiirler o dönemin duygularını, inançlarını ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini yansıtır. Ancak Lidya dilinin tam olarak çözülememiş olması, Lidyalıların yazdığı edebi eserlerin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum Lidya edebiyatının gizemini artırır ve o dönemdeki kültür, düşünce ve duygular hakkında tam bir anlayış oluşturulmasını engeller. Lidya edebiyatının özellikle şiir geleneğinin derinlikleri ve estetik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Lidya yazıtları, kalıntılar ve arkeolojik buluntular üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar Lidya edebiyatının sırlarını çözmeye ve o döneme ait daha fazla bilgi edinmeye yönelik araştırmaları içerir. Lidyalıların edebiyatı o dönemdeki kültürün önemli bir yansıması olabilir ve dilin çözülmesi halinde bu şiirlerin ve edebi eserlerin anlaşılması antik döneme ait birikimimizi daha da zenginleştirebilir. Lidya edebiyatı antik çağın düşünce yapısını ve duygusal dünyasını anlamak için büyük bir potansiyel barındırmaktadır. 6 numara Teknolojik ilerlemeler. Lidya medeniyeti teknolojik alanlarda da önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Su kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmak için su yolları, bentler ve kanallar inşa edilmiştir. Bu sistemler tarımsal sulama için suyun yönlendirilmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Özellikle tarım toplumu olan Lidyalılar için suyun bu şekilde kontrol altına alınması, verimliliği arttırmak ve tarımsal üretimi güvence altına almak açısından büyük önem taşıyordu. Suyun kontrol altına alınması, tarımın yanı sıra su ihtiyacını karşılamak için de büyük bir önem arz ediyordu. Lidyalılar su yolları ve kanallarının yanı sıra su depoları ve ambarlar da inşa etmişlerdir. Bu yapılar tarım ürünlerinin depolanması ve korunmasında kullanılmış, aynı zamanda suyun verimli bir şekilde kullanılmasına olanak sağlamıştır. 7 numara Toplumsal yapı. Lidya toplum yapısı, kadınların toplumda daha etkin roller üstlendiği nadir antik toplumlardan biriydi. Kadınlar ekonomik, sosyal ve dini alanlarda daha özgür bir yapıya sahipti. Özellikle ekonomik hayatta kadınların aktif roller üstlenmesi, Lidya'da kadınların toplumdaki değerli konumunu vurgular. Lidyalı kadınlar ticaret yapabilir, mülk edinebilir ve miras bırakabilirlerdi. Bu durum, kadınların ekonomik faaliyetlerde aktif olarak yer almasına olanak tanıyarak toplumun ekonomik yapısında dengeli bir katılım sağlamalarına imkan da tanıyordu. Ayrıca Lidyalı kadınların dini törenlere katılma ve tanrıçalara tapma konusunda serbestliği vardı. Dini alanda da kadınların katılımı ve etkisi Lidya'da toplumsal yapıda cinsiyet eşitliğine bir örnek teşkil ediyordu. Bu durum antik dönemde nadir görülen bir toplumsal yapıya işaret eder. Lidya toplumunda kadınların ekonomik, sosyal ve dini alanda daha etkin roller üstlenmesi o dönemdeki toplumun farklı bir yapıda olduğunu gösterir. Lidya, kadınların toplumda daha özgür ve eşit olduğu bir model sunması bakımından önemli bir örnekti. 8 numara Dil ve yazı. Lidyalılar dil ve yazı konusunda çeşitli etkileşimler sonucunda kendi yazı sistemlerini geliştirmişlerdir. Hitit hieroglifleri ve Asur alfabesinden etkilenerek Lidya yazısını oluşturmuşlardır. Ancak ne yazık ki Lidya dilinin tam olarak çözülememiş olması hala büyük bir gizem olarak kalmaktadır. Lidya yazısı 29 harften oluşan bir alfabeye sahipti ve taş, metal ve kil tabletler üzerine kazınarak kullanılıyordu. Bu yazı sistemi özellikle resmi belgelerde, anıtlarda, kabartmalarda ve diğer resmi veya dini amaçlarla kullanılırdı. Lidya yazısının çözülememiş olması, Lidya kültürü ve tarihine dair anlayışımızı sınırlamaktadır.
Bilim insanları Lidya yazısını çözmek için çeşitli yöntemler kullanmış olsalar da hala tam bir anlayışa ulaşılamamıştır. Bu durum Lidya dilinin çözülmesiyle ilgili gelecekteki araştırmaların ve çabaların önemini vurgular. Eğer Lidya dilinin tam anlamıyla çözülmesi başarılırsa bu durum antik döneme ait kültür, tarih ve diğer önemli bilgilerin anlaşılmasında büyük bir ilerleme sağlayabilir. Lidya yazısının çözülmesi antik döneme ait birçok bilinmeyeni aydınlatabilir ve Lidya kültürü hakkındaki gizemleri de ortaya çıkarabilir. 9 numara. Tekrarlanan isyanlar. Lidya'nın Pers İmparatorluğu'na karşı gerçekleştirdiği isyanlar tarihte önemli olaylardan biridir. Özellikle Perslerin bölgeyi ele geçirmesine karşı birkaç isyan yaşanmıştır. En dikkat çekici olanı M.Ö. 499-494 yılları arasında gerçekleşen İyon ayaklanmasıdır. Bu ayaklanmada Lidyalılar İyon şehir devletleriyle birlikte Perslere karşı savaşmıştır. İyon ayaklanması Pers İmparatorluğu'na karşı büyük bir isyandı ve bölgedeki halklar Pers hakimiyetine karşı direniş göstermişlerdi. Lidyalılar da bu direnişe önemli bir destek vermişlerdi. Ancak bu isyan sonuçta Pers İmparatorluğu'nun zaferiyle sonuçlanmıştı. İyon ayaklanması antik dönemin büyük çatışmalarından biri olarak bilinir. Lidya'nın bu isyanları Pers İmparatorluğu'na karşı gösterdiği direnişi ve özgürlük için mücadeleyi simgeler. Ancak Perslerin güçlü ordusu ve kaynakları isyanları bastırmış ve Pers hakimiyetini yeniden sağlamıştır. Bu tür isyanlar Lidya tarihinde Perslerle olan mücadeleyi ve özgürlük için verilen mücadeleyi hatırlatır. Lidya'nın Pers İmparatorluğu'na karşı verdiği bu isyanlar o dönemdeki siyasi ve toplumsal dinamikleri anlamak için önemli bir referans noktası oluşturur. 10 numara. Doğal afetlerle başa çıkma. Lidya toprakları doğal afetlere maruz kalarak özellikle de depremlerle sıklıkla yüzleşmiştir. Lidyalılar bu afetlere karşı dirençli yapılar inşa etmek için çeşitli önlemler almışlardır. Özellikle depreme dayanıklı olacak şekilde ahşap malzemeleri tercih etmişlerdir. Ahşap yapılar depremlerde esneklik sağladığından ve sarsıntıları daha iyi emdiğinden o dönemde sıklıkla tercih edilmiştir. Depremler tarafından zarar gören yapıları onarmak veya yeniden inşa etmek Lidyalıların afetlere karşı direnişini ve toparlanma yeteneklerini gösterir. Lidyalılar afetlerin yıkıcı etkileriyle başa çıkmak için hızlı bir şekilde zarar gören yapıları yeniden inşa etmek konusunda uzmanlaşmışlardır. 11 numara. Din ve kültürel inançlar. Lidyalılar din ve kültürel inançlarında çeşitli tanrı ve tanrıçalara taparlardı. Özellikle doğa ve tarım tanrılarına büyük bir değer verirlerdi. Bu inançlar tarım toplumu olarak yaşayan Lidyalılar için hayatlarının merkezindeydi. Başlıca tanrılarından biri Zeus'tu. Zeus o dönemde Lidya toplumunda en yüce ve etkili tanrılardan biri olarak kabul edilirdi. Artemis doğa, avcılık ve bereketle bağlantılıydı ve Lidyalılar arasında önemli bir tanrıça olarak kabul edilirdi. Kibele ise bereket, verimlilik ve doğurganlık tanrıçası olarak Lidya kültüründe önemli bir yer edinmişti. Dionysos ise şarap, eğlence ve verimlilikle ilişkilendirilmişti ve Lidyalılar arasında yine önemli bir figürdü. Bu tanrı ve tanrıçalar Lidya toplumunun günlük yaşamının yanı sıra tarım, bereket ve doğal döngülerle ilişkiliydi. Ritüeller, tapınaklar ve dini törenler bu tanrı ve tanrıçalara adanmıştı ve bu inançlar Lidya toplumunun kültürel dokusunun önemli bir parçasını oluşturuyordu. Bu dini inançlar Lidya kültürünün merkezindeydi ve Lidyalıların yaşam biçimini, tarım uygulamalarını ve günlük ritüellerini etkilemişti. Din ve kültürel amaçlar Lidya toplumunun ruhani yapısını ve günlük yaşamın dini boyutlarını belirleyen temel unsurlardan birisiydi. 12 numara. Çömlekçilik ve el sanatları. Lidya, el sanatları ve özellikle çömlekçilik konusunda dikkate değer bir geleneğe sahipti. Seramik işçiliği ve çanak çömlek yapımı Lidyalı ustaların yeteneklerinin yansımasıydı. Lidyalılar çeşitli renklerde, desenlerde ve şekillerde çömlekler üretmişlerdir. Bu seramik ürünler günlük hayatta kullanımın yanı sıra dini törenlerde de büyük önem taşırdı. Çeşitli boyutlarda çömlekler, kaseler ve kaplar üretilirdi. Ve bu nesneler hem ev içi kullanım hem de ticaret için önemliydi. Lidya seramikleri genellikle zengin desenler ve renklerle süslenirdi. Ve bu özgün tarz Lidya el sanatlarının önemli bir parçasını oluştururdu. Lidya seramikleri o dönemde el sanatlarındaki zenginliği ve ustalığı gösterir. Lidyalı ustaların çömleklerindeki detaylar, desenler ve üretim teknikleri
Lidya medeniyetinin estetik anlayışını ve sanat alanındaki yeteneklerini yansıtır. Bu çömlekler Lidya döneminin sanatsal ve kültürel birikimini günümüze taşıyan önemli kalıntılardır. 13 numara Etrüsk kültürüyle etkileşim. Lidyalılar ile Etrüskler arasındaki ilişki, antik dönemdeki kültürel etkileşimlerden biri olarak öne çıkar. Lidyalılar ve Etrüskler arasındaki bu yakın ilişkiler, ticaretten kültürel alışverişe kadar birçok farklı alanda gelişmiştir. Özellikle ticaret, Lidya ve Etrüskler arasındaki ilişkilerin temelini oluştururdu. Lidyalılar zengin maden kaynaklarına sahip bir bölgede yaşadıkları için altın ve gümüş ticareti yaparlardı. Bu madenler Etrüskler için çok değerliydi ve bu nedenle Lidyalılar ile ticaret yapmak Etrüskler için önemliydi. Ayrıca bazı tarihçiler Etrüsklerin aslında Lidya'dan göç eden bir topluluk olduğunu ileri sürerler. Etrüsklerin dili, alfabesi ve sanatı üzerinde Lidya kültürünün etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu, Lidyalıların ve Etrüsklerin kültürel bağlarını ve antik dönemdeki topluluklar arasındaki göç ve etkileşimleri yansıtır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizlere Lidyalılar hakkında bilinmeyen ve şaşırtıcı 13 gerçeği anlattım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu konsepte videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü sizler için daha birçok ilginç video hazırlıyorum. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.